geleceği korkutucu olarak düşünüyorsan, gelecek kaygın varsa, her şeyi kontrol etmek istiyorsan bu video tam senin için. Şu an seninle keyifli güzel bir sohbet edeceğiz. Şu an zaten saat çok geç. Hemen saati de gösterelim. Bu geç saatte Su'yla otururken dedik ki acaba birazcık sizinle sohbet mi etsek? Zaten bir önceki videomda da tam o sıra ben konuşurken Su yanımdaydı. Sonra hala uykum olmadığı için dedim ki hadi gel birlikte de konuşalım. Su benim en yakın arkadaşım bu arada. Hani videolarımda sürekli her videomda diyorum ya işte o meşhur Su benim de en yakın arkadaşım. Ay çok teşekkür ederim. Bugün de sizinle birazcık gelecek hakkında sohbet edeceğiz ve tamamen akıştan olacak. Şimdi ben öncelikle şununla başlamak istiyorum. Hatta buraya da not almıştım bugün bu kağıda ilginç bir şekilde ve tam da bu konu hakkında konuşasımız geldi. Şunu demiştim. Nasibi zorlama, akışa güven. Akışta ol ve nasibe güven. Böyle bir cümle kurdum. Sen bununla ilgili ne düşünüyorsun? Akışa güvenmek, zorlamamak, yani nasibi zorlamamak dediğimiz aslında genel olarak bir şeyleri zorlamamak. İlişkiler olabilir, başarısal olabilir veya tevekkül dediğimiz elinden geleni yapıp gerisini bırakmak. Sen bununla ilgili ne düşünüyorsun? Bu aslında benim de bir haftadır geçmiş olduğum bir kafa yapısı ve gördüğüm kadarıyla da hepimiz bundan müzdaripiz. Ve hatta şöyle yapmıştım, arka planını da göstereyim. Görebiliyor musunuz? Ekranım biraz kirli. İşte benim planlarım, 2 tane gül var. Tanrı'nın, yaratıcının, evrenin, Allah'ın planları bak gördüğün gibi çok fazla gül var. Yani bir haftadır aslında ben de bu kafa yapısındaydım. Bazı gelecekle ilgili hepimizin olduğu gibi nasıl olacak, nasıl bitecek bunu emin ol herkes yaşıyor. Tahmin edemeyeceğin kadar. O sebeple bunu sık sık hatırlatmak gerekiyor esasında. Çünkü senin o anda olmasını istediğin şey gerçekten olması gereken şey mi? İşte bazen bunu anlayamıyoruz. Gerçekten çok istediğimiz bir şey bizim sonumuz da olabilir. Öyle de demeyeyim de vesvese gibi. Gerçekten çok istediğimiz bir şey bize çok kötü gelecek bir senaryo da olabilir. Bunun hep bilincinde aslında kalmak gerekiyor. Bir şey oluyorsa okey süper. Ruhuna çok iyi geleceği için oluyordur. Bir şey olmuyorsa da çok daha güzel bir şey olacağı içindir. Çünkü şöyle düşün, bir rota kapandıysa daha güzel hep açıldı mı? Evet açıldı. Yani bir ilişki, bir dostluk belki bittiğinde daha iyisi hep oldu mu? Evet oldu baktığımızda. Şu an henüz olmadıysa da olacaktır. Bunun da garantisini verebilirim. Çünkü her zaman insan iyiye gider. Bu da bir gerçektir. İyi bir insan olduğu sürece her zaman iyiye gider. İyi bir insan olduğu sürece her şey iyiye gider. Denir ya, kalbi temiz olana güzel şeyler verilir. Bu da harika bir şey. Ama ben bugünkü konumuz bu olmadığı için biraz oraya girmektense şuradan devam etmek istiyorum. Dedin ya ruhuna hizmet etmemek diye ya da ruhuna hizmet eden gelir diye. Evet. Şimdi bizim seninle de kullandığımız videolarımızda da belki söylediğimiz yüksek benlik kavramı var ya, aslında yüksek benliğe de hizmet etmeme durumu veya etme durumu. Yani bir şey şu an olmuyorsa o senin yüksek benliğine hizmet etmiyor. Yani yüksek benlik ne demek? Aslında belki senin olduğun en iyi potansiyelin. Belki 10-20 yıl sonra olan seni bekleyen kuantum realite, kaderindeki olay. Kimisi kuantum işte o ihtimal denir. Veya o senin olabileceğin en iyi ihtimaldeki senin hayalindeki sevgili, hayalindeki hayat tarzı ona hizmet etmiyor. O yüzden o arkadaş hayatından çıktı. O yüzden o kişiyle sevgili olmadın. O yüzden o okulu kazanamadın. O yüzden o şehre yerleşemedin. Yani aslında senin ters gidiyor dediğin şeyler senin geleceğinde hayrına olan şeyler. Yüksek benliğe hizmet etmesi veya etmemesi. Öyle. Hatta şu örneği çok duyuyoruz. Mesela yolu kaçırınca da konum tekrardan yeniden konumlandırılıyor diyor ya. Yani senin aslında sağa sapman gerekiyordu. Kaçırdın. Okey. İleriden sağa dönüyorsun. Yani aslında bunu da temsil ediyor olabilir. Yani of ya şu seçimi yapmadım. Neden böyle yaptım gibi de düşünmek saçma bu noktada. Çünkü daha güzel ve daha kısa bir yoldan gidebilirsin. Bunu da hep bileceksin. O gideceğin yol işte ilk senin gitmek istedin. Belki çamurla dolu. Böyle çok kötü bir yoldu. Ama o yolu kaçırdın. O sapağı kaçırdın.
Bir sonraki sapaktaki yolsa çiçeklerle Sapak dolu. mı? Yani şunu demek istiyorum. Birinci yol belki senin için çamurlu, kötü bir yoldu ama o kaçırdın ve ilk başta çok üzüldün. İşte nasıl o yol olmaz, nasıl olmaz ama aslında o ikinci yol çiçeklerle dolu. Gök kuşaklarıyla dolu. Mükemmel bir yol ve belki işte o yolda, o yolculukta belki ruh eşinle tanışacaksın. Belki o yolculukta seni hazine bekliyor, para bulacaksın. Belki o yolculukta bir şey var ve seni iyileştirecek bir şey içeceksin. Bir meyve yiyeceksin. Hayatının en güzel meyvesi bekliyor seni o yolda. Tam olarak bunu demek istiyorum. Yani sen o birinci yolu kaçırdığını düşünüp günlerce ağlıyorsun, perişan oluyorsun ama asıl senin nasibin ikinci yoldaydı. O yüzden diyorum nasibi zorlama. Senin nasibin zaten o ikinci yol. O kaçırdığın yol için ağlama, üzülme. Bunu demiyorum tabii ki. Ağlamayın, üzülme demiyorum, öyle bir şey. Sadece bunu bir bakış açısı olarak söylemek istedim. Aynen öyle, aynen öyle. Yani akışa kesinlikle güvenmemiz lazım. Sen elinden geleni yapıyorsan o noktada zaten nasibinin olmaması ya da işlerin kötü gitmesi gibi bir şey söz konusu bile olamaz. Gerekeni yapıyor musun? Elinden gelenin en iyisi mi? Güveniyor musun? Gerekli çalışmalarını yapıyor musun? Yani bunun aslında hem içsel hem dışsal bir rota olduğunu söyleyebilirim. Sonuçta içimizi iyileştirmek, dışarıyı iyileştirmek, dışarıya güzel davranmak aslında hepsinin birer toplamı baktığımızda. O sebeple nasibimizi zorlamamak. Yani nasibi zorlamamak derken geleceğe de çok odaklı olmamak belki. Söylemesi kolay, uygulaması zor. Kesinlikle. Ama uygulamayı oturttuğun zaman kendini kurtarmış oluyorsun yani bir yaşam boyunca bu sistemi oturttuğun zaman bu. Baktığımızda mesela en başarılı insanlar, en mutlu insanlara baktığımızda böyle nasıl denir? Daha böyle yavaş hareket ediyorlar. Böyle bir huzur var suratlarında. Mesela ben de meditasyon çalışması yaptığım zaman o en harika halim sakin, huzurlu, mutlu. Tamam, hallederiz. Bir sıkıntım oldu, çözeriz. Yani kendine çok güvenen bir Şu an bence persona. biz bu moddayız ama. Hani senin yüksek benliğin değil, biz zaten seninle böyleyiz bence. Şuna bağlayacaktım. Rota. Şuna bağlamak istedim. Onu da şöyle toparlayayım. Yani o en mükemmel, en optimum halin huzurlu, mutlu ve yavaş hareket. Yani şöyle değil. Evet. Nasıl olacak? Yarın ne yapacağız? Of, nasıl oldu? Nasıl bitti? Böyle davranmıyor Ya baktığımızda. da başıma bu geldi, ne yapacağım? Dünya bitti, hayat bitti değil. Dediğin gibi tamam, bu oldu. Bu bana ne öğretmek istiyor? Bize editleri yapılmasın. Ben sana bakıyorum. Ruhi Çenet'in Orkun'a baktığı gibi bakıyorum, yemin ederim. Ben de sana böyle. Ama biz kız kardeşiz, ruh kız kardeşi gerçekten. Yani kan bağı olmayan bir kız kardeşlik. Bu arada şu an mesela bu videoda da emin olun formal, hani daha resmi olmaya çalışıyoruz. Yoksa benim her günüm ya suyla geçiyor ya sevgilimle geçiyor falan yani. Ama her gün birlikteyiz. Sadece sosyal medya bunu bilmiyor. Her saniye birlikteyiz. Bu gece de birlikteyiz. O benim kız kardeşim, her şeyim. Ama dediğin çok komik. Yani benim de karşıma çıkıyor öyle editler. Yani şunu söylemek istiyorum. Senin de dediğin gibi aslında hani hem içsel çalışma hem dışsal. Mesela biz terapide de aslında psikolojide, ben bir psikoloğum bu arada, beni eğer yeni tanıyorsan, aslında bunu yapıyoruz. Yani dışarıda bir şeyleri değiştirmek istiyorsan içinde değiştirmen gerekiyor. Bu bir kural. Yani sen içinde bir şey değiştirmediğin sürece dışarıda hiçbir şey değişmeyecek. Değişmez. Maalesef. Yani yapacak hiçbir şey yok. Ve yenisi çıkar. Çıktıkça daha da derinlere inersin. Süpersin. Ve senin de yaptığın bu aslında. Evet. O en dipteki, o ilk oluşumdaki kök başlangıcı bulmak aslında. Kesinlikle. Baktığımızda. Yani nasıl denir? Mesela bir konuda çok kaygılı diyelim bir kişi. O kaygının kaynağı ne? Daha sonra o kaygıyı değiştirmek için neler yapıyor? Ve bunları sürdürüyor mu? Sürdürmüyorsa neden sürdürmüyor? Devam ettirmiyorsa bu bir self sabotajın Türkçesi ne? Self sabotaj, yine kendini sabote etme. Bu bir kendini sabote etme durumu mu? Aslında senin günlerce kaygı duyduğun şey olmasını da istemiyor olabilir misin? Çünkü bilinçaltı çok daha kompleks bir kavram baktığımızda. Yani bu nedenle değişimi gerçekten istiyor musun bu noktada? Bunu da
düşünmek lazım. Mesela buna örnekler üretelim birlikte. Romantik bir ilişki için birilerini kovalıyorsun, bir şey oluyor ama hep seni terk eden insanlara çekiliyorsun. Acaba içten içe sen o romantik, o mükemmel, o filmlerdeki, o peri masallarındaki aşkı bir noktada içinde reddediyor olabilir misin? Ya da bir yanın böyle çok seven seni arkadaşların olsun istiyor ama sürekli böyle kötü insanlara çekiliyorsun. Seni kıskanan, arkandan iş çeviren. Çünkü içinde bir yerlerde kaliteli dostluğu, o kardeş gibi olma hissini, o yakınlığı, gerçek hissi. Bu arada herkes bunu yaşamak zorunda değil bu arada. Herkesin kendi tercihi. Kimisi 50 tane arkadaş olsun ister. Kimisi yalnız başına vakit geçirmeyi sever. Herkesin kendi tercihi ama bir yanın bunu reddediyor olabilir mi? O gerçek sevgiyi, gerçek dostluğu. Ya da çok başarılı olmak istiyorsun ama ne hikmetse sınav haftaları gelince TikTok izliyorsun. Bir anda sınav zamanı yaklaşınca dikkatini dağıtacak olaylara çekiliyorsun. Kavga çıkıyor hayatında, arkadaşlıklarında. Evet, bunu da sen çekiyorsun. Çünkü içten içe aslında başarıdan korkuyor musun? Başarıyı hak etmediğini düşünüyor musun? Bunun gibi yani. Suyun söylediği cümleye sadece böyle 3 tane farklı bir bakış açısıyla örnek vermek istedim anlaşılması adına. Rastgele örneklerdi yani. Evet. Su harika konuştu aslında bu noktada. Yani sen bir şeyi çok istiyorsun ama aslında içten içe onu sabote ediyor olabilir misin? İşte bu da niye? Kökleri çok derin tabii ki. İşte değersizlik hissi, sevilmeme hissi, utanç şeması, değersizlik şeması, suçluluk, her şey olabilir. Her şey olabilir. Yani çok komplike. Yani bilinçaltı dediğimiz zaten çok derin, çok kompleks bir durum. O sebeple durum da değil. Ne diyeyim? Yapı. Çok kompleks bir yapı. O sebeple yani tek tek oturup çözmek gerekiyor. Ha bu tarz bir şey değilse yine konumuza geri dönmek gerekirse akışta olamama ya da nasıl akışta olabiliriz, nasıl güvenebiliriz? Yapmamız gerekenleri yapıyor muyuz bir kere? Bu çok önemli. Siyah beyaz bir bakış açımız mı var? Mükemmelliyetçilik mi var? Mesela sen nasibine güvenmiyorsun, yaptıklarına güvenmiyorsun çünkü ne olmasını bekliyorsun? Fazla mı üstüne gidiyorsun? Bu noktada mükemmelliyetçilik olabilir belki. Ya da başka ne örnek verebiliriz? Kıyaslama yapıyor musun insanlarla? Bu da çünkü akışta olamamana sebebiyet veriyor olabilir. Bak herkesin zamanlaması farklı. Herkesin zamanlaması farklı. Bu demek değil ki ben zamanlamam bana gelsin diye bekleyeyim, kendime çekeyim. Hayır tabii de yani yapman gerekeni yapacaksın ama dediğim gibi herkesin zamanlaması farklı. Şu an izleyen olarak her yaştan, her durumdan evet hepimizin durumu farklı. Kimisi daha geç çocuk sahibi oluyor, kariyerinden ilerliyor. Kimisi ilk başta ailesini kuruyor, sonra kariyerinden ilerliyor. Kimisi aynı anda bunu yapıyor. Kimisi daha da farklı ilerliyor. Bunları seçmiyor. Daha kendi tarzında ilerliyor. O yüzden herkesin hayat çizgisi farklı. Bu sebeple kıyaslama yapmak çok saçma baktığımızda. Ve bu da senin bir tık nasibini, akışını bozmana engel oluyor olabilir. Bunu da eklemek istedim. Kıyaslama yapmamamız gerektiği, mükemmelliyetçi olmamamız gerektiğiyle ilgili. Bu da çünkü akışı kesinlikle bozabilir. Maalesef. Şimdi ben yine şöyle bir notlarıma baktım da dediğim gibi tekrar edersek ne demiştim konuşmanın başında? Nasibi zorlama, akışa güven, akışta ol, nasibe güven. Yani aslında sen dedin ya çok mükemmelliyetçi olmak olabilir, sürekli düşünmek olabilir ama bir noktada akışa da güvenmemiz gerekiyor. Tevekkülle ilgili de bir video çektim. Hatta tevekkülün nörobilimsel faydalarını bile anlatmıştım. O videoya da bakabilirsiniz. Tevekkül dediğim şey illa böyle bir İslam'ın öğretisi olarak görmeye gerek yok. Ki dediğin gibi bizim videolarımızı her yaştan insanlar izliyor. Her cinsiyetten, her görüşten. Yani bunu illa bir din değil, bunu bir felsefe gibi de görebiliriz. Yani bir şekilde elinden geleni yapıp ama gerisini de bir şekilde bırakmak gerekiyor. Yani elinden geleni yaptın, yapabileceğin bir nokta var ama bir noktada da artık akışa güvenmek, geleceğe kendini bırakmak, o akışa teslim olmak da önemli. Elinden geleni yapıp ama gerisini de bırakmak. Yani bu çok önemli bir şey. Bu birçok kişi için evet biliyorum çok zor. Yani insanlar zaten bu yüzden terapi alıyor. Bu herkes için zor. Yani gelecek başlı başına belirsiz bir yer. Ne olacağı belli değil. Ama şu bakış açısı da olmalı. Biz bunu da Suyla konuşmuştuk. Acaba ne olacak? Bu da bir sürpriz. Yani
Yani bunu böyle bir olumlu bir bakış açısına da çevirmek. Ve yine suyun arka planı olduğu gibi senin planların ama Tanrı'nın, yaratıcının, evrenin planları. Yani sen bir tane gül istiyorsun ama belki seni bekleyen milyonlarca gül var. Gül bahçesi var. Bilemezsin. Belki de değil. Böyle kesinlikle. Böyle. Kesinlikle böyle. Ya da videonun başında söylediğin gibi bir kapı kapanıyorsa zaten seni bekleyen milyonlarca güzel kapı var. Beyninin yazılımını buna da çevirmek lazım. Yani benim yıllardan beridir ben hep böyle düşünürüm. Yani beyninin yazılımını da aslında buna çevirmek. Pozitife odaklanmak olabilir belki. Mesela pozitife odaklanabiliriz özellikle. O an iyi giden şeylere odaklanmak, şükretmek. Küçücük şeyler için bile o gün arkadaşın sana çikolatasından veriyor. Ne kadar güzel çikolata yiyorsun arkadaşınla. Mesela o gün oturdun, kitap okudun, bir süredir hiç yapmıyordun bunu. Bu da aslında başlı başına bir başarı baktığımızda. Bunları da görebilmek lazım. Yani bardağın dolu tarafına odaklanınca akışta kalmak da bence daha kolay olacaktır kesinlikle. Güzele odaklanmak her zaman. Nefes alabiliyorum, sevdiklerimle güzel bir gün geçiriyorum. Ya şu an bu videoyu izlemek bile bir şükür. Benim hep söylediğim internete erişimin var, teknolojik alete ulaşımın var. Bu bile başlı başına bir şükür sebebi zaten. Kesinlikle. Kişisel gelişimin için bir şey yapmak bile bir şükür. Bu ne kadar yüksek bir bilinç seviyesi ki sen şu anda oturup bunu izleyip çalışıyorsun ve geliştireceksin. Yani nasıl bir bilincin var ki kesinlikle katılıyorum. Yani bunun için bile kendine şükret. Benim hep söylediğim bir şey var. Bunu aslında videolarımda söylemedim. Kendi özel hayatımda söylüyorum. Biraz egoist de olabilir ama buradaki egoist olacak kişi ben değilim, bu videoyu izleyenler. Çünkü nasıl bir bilinç seviyesindeler ki zaten kendilerine bir şey katmak için bu videoları izliyorlar. %1'lik kısımdalar. Doğru. Herkes boş videolar izliyor, magazin, kim ne yapmış ama bu tarz videoları izleyen insanlar zaten bilinci yüksek. O insanlar zaten hayatında bir şeyleri güzelleştirmek istiyor. Zaten %1'lik kısımda. Bu bile başlı başına şükür sebebi. Yani bilincimin birçok insandan farklı olduğunun hissi. Ben kendim için söylemiyorum. Bu videoyu izleyen için, senin için bunu söylüyorum. Yani demek ki sen vaktini, belki şu an bu video ne kadar olacak? 15-20 dakika. O vaktini buna ayırıyorsun. Bu bile başlı başına bir şükür sebebi. Şu an şarj bu arada bitmek üzere kameranın. Maalesef artık bu noktada kesmemiz gerekecek. Aslında sizinle sohbet etmek çok keyifliydi. Keşke biraz daha uzun olsa ama her an kamera kapanabilir. Dediğim gibi suyla otururken istedim ki birazcık sohbet edelim. Sizinle konuşalım. O halde kendinize çok iyi bakın. Bizim için çok keyifliydi. Keşke biraz daha konuşabilseydik. Eğer kanala abone değilsen kanala abone olmayı unutma lütfen. Ve ayrıca da videolar bir yere kadar oluyor tabii ki arkadaşlar. Eğer herhangi bir gelecek kaygısı yaşıyorsanız, anksiyete veya depresyon veya herhangi bir duygu yaşıyorsanız lütfen terapi almaktan da çekinmeyin. Ve benden terapi almak isteyenleriniz için de bu adrese mail atarak online terapi veya yüz yüze terapi planlayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye. Bye bye.